Birçoğumuz bir şeylerin yanlış gittiği ve bir şeylerin düzeltilmesi gerektiği inancında ilerliyoruz. Sürekli bir travma bulmaya çalışıyoruz. O travmaları düzeltmeye çalışıyoruz. Sürekli o travmaların acılarından kurtulmaya çalışıyoruz. Ve bu sırada hayatı yaşamayı da tabii ki kaçırıyoruz. Şimdi sürekli bir şey düzelince ne olacak? Kendi istediğimiz biçimde huzuru yakalamış olacağız ya da mutluluğu yakalamış olacağız ya da güveni yakalamış olacağız, değil mi? Ama bu bizim düşündüğümüz çerçevede sadece. Bu tam anlamıyla sadece ve sadece kontrol etmekle alakalı olan bir şey. İnsan bilirse kendini güvende hisseder, bildiği şeyi de kontrol edebilir. Ya hiçbir şey yoksa, ya bunlar bir travma değilse, ya biz bozuk değilsek, öncelikle siz bir hedef koyduğunuzda, ben huzur istiyorum diye bir hedef koyduğunuzda ama sizin alışılagelmiş olan bilginiz huzursuzlukta güven ise, daha doğru söylemem gerekirse, huzursuzluğun sağladığı güven ortamı ise sizin düşünceleriniz, zihniniz, bedeniniz size bunu yaratacaktır zaten. Yaratmasa bile bunları görmeye alışkın olduğunuz için bu tarafa doğru gideceksiniz. Sonra tekrar bende bir şey bozuk, bir şey yanlış. Anamdan geliyor, babamdan geliyor, atalardan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor diye siz sonra bunları tekrar düzeltmeye çalışacaksınız. Ya düzeltecek bir şey yoksa, ya o duygunun içinde sadece durmanız gerekiyorsa, o duygunun kaynağını görmeniz gerekiyorsa. Çünkü bunların her biri öğrenilmiş bilgiler. Bizler sapasağlam çıkıyoruz buradan. Şimdi bizim düşüncelerimiz, zihinlerimiz, algılarımız bizi güvenli bulduğu ortamda tutmak üzerine programlanmıştır. Yani eğer biz sevilmemeyi, kabul edilmemeyi güvenli olarak bildiysek, bunu yaratacak her koşulu zaten sağlarız. Ya da bunu görmeye daha çok meyilliyizdir. Aynı ortam içerisinde ne kadar sevildiğini, desteklendiğini görmezsin, ne kadar sevilmediğini görerekten onay almaya çalışarak bir döngü yaratırsın. Sonra da benim onay alma ihtiyacım var diye travma çalışmaya başlarsın. Bizim zihinlerimiz bizi güvende tutmak için programlandıysa, bizler sadece hedefimizi belirleyip o hedefe giderken aklımıza gelen düşünceler, karşımıza çıkan olaylardan kendi hapishanemizdeki duvarları görebiliriz. Bunun için özel olarak travma çalışmanıza gerek yok. Ya da kendinize, kendi varlığınıza bozuk bir mekanizmaymış gibi davranmanıza gerek yok. Siz ana hedefinizi belirlerken o yolculuk içerisinde zaten kendi hapishanenizi yarattığınız duvarları, yani öğrenilmiş bilgilerinizi, bu hayatta kalmak adına öğrenmiş olduğunuz bilgileri zaten teker teker göreceksiniz. Ve onu görüp tanımladığınızda elinizin tersiyle itmek ve o ittiğiniz alanda güvende kalmak sizin elinizde. Nefes, meditasyon ve hareketlerimizi, somatik farkındalık egzersizlerimizi işte tam da bu yüzden yapıyoruz. Kendimize koyduğumuz hedef yönünde ilerlerken karşımıza çıkan, geçmişte öğrendiğimiz bilgilerle karşılaştığımızda kendimizi, bedenimizi güvende hissedip bugünün gerçekliğine getirebilmek için kullanıyoruz. Bu bir yolculuk. Ve yolculukta sadece geçmişte yaşanmış bir takım duygular ve o duyguların günümüze uyarlamaları var. Günümüze uyarlamaları aradan çıkardığımız dakikada yolculuğumuz çok eğlenceli bir hale alıyor. İyi yolculuklar.